İsviçreli psikiyatrist Carl Jung, kişinin genellikle ego idealine uymayan, bastırılmış özelliklerini içeren bilinç dışının bir parçası olarak gördüğü gölge adlı bir kavram geliştirdi. Bu nitelikleri bilinçsizce karanlıkta saklarız ve bunlara sahip olduğumuzun farkında olmadığımız için bunları doğrudan davranışlarımızda gözlemliyoruz ve çoğu zaman onların bir parçamız olduğunu inkar ediyoruz. Ancak Jung'a göre gölge özerk bir varlık olarak var olur ve bazen beklenmedik bir şekilde saldırır. Bunun nedeni gölgenin kötü olması değil, bastırılmış içeriğinin çaresizce kendini ifade etmeye çalışmasıdır. Ve gölgede ne olduğuna değinmediğimiz sürece beklenmedik, öngörülemeyen saldırıları devam edecek. Carl Jung'un gölgesi örneğinde kişinin istenmeyen özelliklerine bilinçsizce direnmesi, onun asla kaybolmamasına ve hatta kendi hayatlarını sürdürmesine yol açarak perde arkasından davranışlarımızı etkilemektedir. Bu nedenle gölge, bazı durumlarda direndiğimiz şeylerin nasıl devam ettiğinin bir örneğidir. Bunları kabul etmediğimiz ve varlığını inkar ettiğimiz için bunlar olduğu gibi kalıyor. Hatta hayatımızı olumsuz etkilemeye başlıyor. Oldukça mantıksal olarak bir şeyin varlığını kabul etmezsek ondan kurtulamayız. Peki direndiğimiz şeylerin gerçekliğini ve doğruluğunu kabul edersek ne olur? Kabullenmek onları daha da kötüleştirir mi? Yoksa aslında iyileşme ve dönüşümün ilk adımı olabilir mi? Bu videoda direndiğimiz şeylerin nasıl devam ettiğini ve nelerin dönüşmesini kabul ettiğimizi birlikte keşfedeceğiz. Budist geleneğinden bir hikaye bize iki oktan bahseder. İlk ok kaçınılmazdır. Kazanç ve kayıp ya da övgü ve suçlama gibi hayatta meydana gelen birçok şeyi temsil eder. Ancak karşılaştığımız koşullara nasıl tepki verdiğimizi gösteren ikinci oktan kaçınabiliriz. Yani ikinci oktan kaçınmayı ya da onun bize çarpmasına izin vermeyi seçebiliriz. Bu da acımızı gereksiz yere arttıracaktır. Budistlerin 4 asil hakikat kavramı aydınlanmaya giden yolu gösterir. Acının sona ermesi. Budist öğretilerin özünü içerirler. İlk asil gerçek bize hayatın dukkha olduğunu söylediği için ilerlemenin temelini atar. Dukkha genellikle acı çekmek veya mutsuzluk olarak çevrilir. Bu acı, keder, can sıkıntısı, hayal kırıklığı, öfke gibi birçok biçimde kendini gösterir. Dışarıdaki bir şeye duyulan özlem bile bir tür acıdır. Şu andaki tatminsizliktir. Acı çekmek hayatın gerçeğidir. İnsanlar her zaman acı çekti. Şu anda da acı çekiyor ve gelecekte de acı çekecek. Kişinin sosyal statüsü ne olursa olsun acı çekmek insanın varoluşunun doğasında vardır. Ancak Budizm bu acıdan kurtulmanın bir yolunu sunuyor. Aydınlanmaya giden yol. Ancak bu yolda yürümek için öncelikle ilk asil gerçeği, yani yaşamın doğasında var olan acıyı kabul etmeliyiz. Acının gerçekliğine, hayatın geçiciliğine ve tatminsizliğine direnirsek durumumuzu iyileştirmeye devam edemeyiz. Örneğin gençliğimize takılıp kalırsak, yaşlanmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğini inkar edersek, yaşlanmak bir acı kaynağı olacaktır. Ancak yaşlanmayı kabul ederek ve onu olduğu gibi, yani yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir özelliği gibi görerek gençliğe tutunmanın getirdiği acıyı azaltmanın ilk adımını atmış oluruz. Benzer şekilde eğer bağlı olduğumuz birine tutunursak o kişiyi kaybetmek acıya neden olur. Ancak hayatımızdaki insanların da kendimiz gibi gelip gittiğini kabul edersek yakınımızı kaybettiğimizde daha az şok oluruz. Burada kabul mucizesinin iş başında olduğunu görüyoruz. Acı çekme döngüsünde sıkışıp kalmak yerine aslında bu döngüde sıkışıp kaldığımızı kabul ederek bir çıkış yolu yaratırız. Dukkha'yı ve davasını kabul etmenin ve anlamanın gücü Budist perspektifinden aydınlanmaya giden yolu döşer. Hayatın acıları hakkındaki gerçeğe direnirsek onu asla ortadan kaldıramayız. Ve ne kadar direnirsek ikinci okla vurulma ihtimalimiz o kadar artar. Toksik pozitiflik fikri burada geçerlidir. Bu olayların nasıl olduğunu görmeyi reddetmeye dayanan temelsiz bir iyimserliktir. Gerçekliği kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan ama bizi yanıltan, sorunu bu durumda acının doğasını inkar eden yapma ile kaplar. Öte yandan kabullenme insanların dönüşmesine olanak tanır. Bu da bizi çoğumuzun direndiği ve dolayısıyla ısrar eden bir sonraki şeye getirir. Videonun başında da belirttiğim gibi Carl Jung, eğer kendimizin bazı kısımlarını bastırırsak bu parçaların yok olmayacağını, ancak gölge adını verdiği bilinç dışında özerk varlıklar olarak yaşamaya devam edeceğini keşfetti. Bu özellikleri bastırmamızın nedenleri farklılık gösterir. Çoğu zaman bunun nedeni evrenimizin, örneğin kültürel veya dini normlara dayalı olarak sergilediğimiz özellikleri onaylamamasıdır. Bunun nedeni ebeveynlerimizin çocuğun yaratıcı veya iddialı olma dürtüsü gibi hoşlanmadıkları belirli özellikleri onaylamaması da olabilir. Bu nedenle Jung'un gölgesinin yalnızca kınayıcı nitelikler içermediğini belirtmek önemlidir.
kişinin istenmeyen olarak algıladığı her türlü niteliği içerir. Yan ayrıca bunu bir kişinin olmayı arzulamadığı şey olarak tanımladı. Bu özellikler baskı sonucunda yok olmayıp perde arkasında bilinçli farkındalığımızın dışında yaşamaya devam ettiğinden bilinçli yaşamlarımızda da kendilerini ifade ederler. Gölge davranışlar, fiziksel belirtiler ve rüyalar gibi farklı biçimlerde ortaya çıkar. Gölgenin kendini ifade etmesine bir örnek psikolojik yansıtmadır. Psikolojik yansıtma yoluyla diğer insanlarda bilinç dışımızda saklanan nitelikleri gözlemleriz. Örneğin bazı bireyler gölgelerinde derin bir nefret ve hoşgörüsüzlük eğilimi taşımalarına rağmen kendilerini sevgi dolu ve hoşgörülü görebilirler. Yani bu kişi diğer insanları sert bir şekilde nefret dolu ve hoşgörüsüz olmakla itham ediyor. Bu kişinin kendi imajına karşı çıkan bu ironik ani hoşgörüsüzlük yansıtma biçiminde saldıran gölgedir. Kişi başkalarında gözlemlediği ve farkında olmadan kendisinden nefret ettiği şeylere tepki verir. Dolayısıyla tepkisi daha da şiddetli olur. Carl Jung, gölge tarafımızın farkında olmamanın ve hatta onun varlığını tamamen inkar etmenin potansiyel tehlikelerini vurguladı. Çünkü bu istenmeyen özelliklerimizi güçlendirerek perdenin arkasından hayatımızı sabote etmeye başladı. Hatta kendimizi gölge tarafından ele geçirilme ve bunun farkına bile varmama gibi talihsiz bir durumda bulabiliriz. Bunu önlemek için Jung, bastırılmış benliğimizin görünür hale gelmesi ve daha sağlıklı, bilinçli yollarla ifade bulmamız için gölgelerimizi bilinçli yaşamlarımıza entegre etmemizi önerdi. Carl Jung şöyle der: herkesin bir gölgesi vardır ve bu gölge bireyin bilinçli yaşamında ne kadar az yer alırsa o kadar siyah ve yoğun olur. Her halükarda bu, en iyi niyetli niyetlerimizi engelleyen bilinçsiz bir engel oluşturuyor. Kişinin gölgesini bütünleştirmesi kabullenmeyi gerektirir. Her şeyden önce bastırılmış özelliklerin varlığının kabulünü ve ikinci olarak bu özelliklerin kendilerinin kabulünü içerir. Ancak bu özelliklerin bilinç dışımızdaki varlığını kabul edersek onları bütünleştirebilir veya Jung'un belirttiği gibi bilinç dışını bilinçli hale getirebiliriz. Bu kendi kendini inceleme, karanlıkta gizlenen şeye ışık tutmak için bilinç dışı, zihne odaklanan Jung psikoterapisi sırasında kişinin yaptığı gölge çalışması adı verilen çalışmayla yapılabilir. Carl Jung'a göre kişisel gelişim için bir fırsat gölgede yatıyor. Çünkü bu fırsat bütünleştiğinde kişiliğimizi olumlu bir şekilde güçlendirip genişletebilecek özellikler içeriyor. Yancı psikanalist Edward Whitman şöyle der: gölge farkına varıldığında yenilenmenin kaynağıdır. Yeterli bir ego gelişimine rağmen yaşamlarımızda çıkmaz ve kısır bir dönem olduğunda bilinçli olarak elimizde olan karanlık şimdiye kadar kabul edilemez tarafa bakmalıyız. Dolayısıyla kendimiz için direndiğimiz şey devam eder atasözü uygulanabilir görünüyor. Çünkü birinin gölge tarafına direnmesi, bunun bilinç dışından yaşamlarımız üzerinde kalıcı etkisine yol açmasıyla sonuçlanır. Carl Jung perspektifinden bakıldığında, onun bastırılmış özelliklerini ancak kabul ettiğimizde ve ona ışık tuttuğumuzda olumlu bir şeye dönüştürebiliriz. Fransız filozof Albert Camus, anlamsız bir evrende anlam arayışımızın saçma olduğuna inanıyordu ve yaşamın doğasında olan anlamsızlığa direnerek varoluşsal umutsuzluğumuzu ve ondan kaçma ihtiyacımızı daha da derinleştiririz. Ancak absürtü kabul edip onunla yüzleşirsek özgün bir şekilde yaşayabilir ve onun karşısında bir tür huzur bulabiliriz. Albert Camus'a göre absürtlükten kaçış ya fiziksel ya da felsefi intiharla gerçekleşir. Her iki mekanizma da dayanılmaz bir gerçeklikten kaçış işlevi görüyor. Gerçeklikten kaçmanın şüphesiz en basit ve kesin yaklaşımı olan fiziksel intihar kendini açıklayan bir şeydir. Ancak felsefi intihar, yaşamın anlamsızlığını inkar etme ve bunun yerine insanın doğuştan gelen bir amaca yönelik arzusuyla böyle bir amaç sağlamayan kayıtsız bir evren arasında aracılık eden yapay, kapsayıcı bir anlam veya hakikat biçimine doğru bir inanç sıçraması yapma eylemidir. Görmemeyi tercih ettiğimiz gerçeklik yine de o gerçekliğin ortadan kaybolmasına neden olmaz. Bu inanç sistemine bağımlı hale geldik ve eğer bu inanç sistemi herhangi bir nedenle inkar edemeyeceğimiz şekilde geçersiz hale gelirse o zaman kaçtığımız şeyle yeniden karşı karşıya kalırız. Bu nedenle Albert Camus, absürtle yüzleşmemiz, onunla uzlaşmamız ve onunla yüzleşmeyi öğrenmemiz gerektiğine inanıyordu. Ancak insanın gerçekliğine direnme eğilimine daha geniş anlamda bakabiliriz. Gerçek acıtır. Gerçeklik çoğu zaman korkutucudur. Ama bunu reddetmek onu ortadan kaldırmaz. Bazı durumlarda gerçekliği inkar etmek, bir şeye sırtımızı dönerek gerçeği gözden kaçırdığımız için onu daha da güçlendirir. Bir örnek, ilgili kişilerden birinin veya her ikisinin de bu sorunların gerçekliğini inkar ettiği sorunlu bir ilişkidir.
Kişi evliliğinin harika olduğu inancını savunabilir ama aynı zamanda partnerinin içki içme alışkanlıklarına da göz yumabilir. Elbette bu gerçeğin inkar edilmesi durumun sürdürülmesine ya da daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. Bir şeyin yokmuş gibi davranması onun varlığının sona erdiği anlamına gelmez. Bir durumun iyileşmesi için önce onu kabul etmemiz gerekir. Bu da bakmamayı tercih ettiğimiz sert gerçeklerle yüzleşmek anlamına gelir. Evliliklerimizin zehirli olabileceğini, eşlerimizin zihnimizdeki idealize edilmiş versiyonuna uymayabileceğini, çocuklarımızın istediğimiz kadar mükemmel olmadığını ya da arkadaş olarak gördüğümüz insanların kötü olabileceğini kabul etmek zordur. Bu tür gerçekler acı vericidir. Ancak bu gerçekleri görmemize izin vermediğimiz sürece bunlar bizi olumsuz etkilemeye devam edecek, hatta kontrolden çıkabilir. Bu nedenle Lao Tzu şöyle der: sorunları ortaya çıkmadan önleyin. İşler kontrolden çıkmadan harekete geçin. Ancak bunu yapmak ilk etapta bu sorunları kabul etmeyi gerektirir. Geriye dönük yasa şöyle diyor: kişinin olumsuz deneyimini kabul etmesi başlı başına olumlu bir deneyimdir. Direnmeye eğilimli olduğumuz şeyler söz konusu olduğunda bu kavram kulağa doğru geliyor. Kabullenmenin kendisinin olumlu bir deneyim olmasının yanı sıra dönüşümün gerçekleşmesine de olanak tanır. Görmeyi reddettiklerimizi aydınlatır ve potansiyel olarak onu kişisel dönüşüm için verimli bir zemine dönüştürür. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.